İpek Canbulat'la, İpek Ünlü Koç'la huzurlarınızdayız arkadaşlar. İpek nasılsın, iyi misin? Ay çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyiyim vallahi ne olsun. Sabahtan erken kalkıyorum ben. Saat 7'de uyandım. Hadi ya. Bir sürü doğum haritaları falan vardı. Onları çıkarttım. Ondan sonra bir iki enerji çalışmalarım vardı. Paketlerim onları gönderdim. Bir saat önce de bir denize girdim. Hatta vaktim de olmadı. Saçımı da kurutamadım. Kusura bakmayın. Apar Yok topar canım, koştum eve. yok canım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Sabah 7'de bayağı erken kalkıyorsun. Aferin. Ama ben her gün öyle kalkıyorum. Akşam saat 10.30-11'de yatarım ben. Sabah kalkarım. Sabah kalkanın Allah rızkını bol edermiş Bilal abicim. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar yayına katılmanızı bekliyoruz dostlar. Magazinde konuşulacak çok konu var. Çok derin de bir konu konuşacağız. Sizin çok sevdiğiniz insanlarla ilgili çok çarpıcı bir detay var. Onu konuşacağız. İpek Canbulat'a Evet, anlatmasını hoş rica geldiniz edeceğim. hepiniz. İpek Canbulat'a Gülşah hoş geldin. anlatmasını rica edeceğim. Ee, Ben çok şaşırdım. Sizler de şaşıracaksınız. Başlıktaki yazdığım gibi arkadaşlar. Ee, İpek de bilmiyor. Bir de bir sürpriz var o konuyla ilgili. Hepsini konuşacağız. İpek Hanım çok güzel bugün yazıyorlar. Canım Peki. Sema ablam benim bir tanecik ablacığım. Ulaşamadım az önce aradım seni. Gülşah da burada. Bak bunların çoğu benim danışanlarım biliyor musun? Çoğu. Gülşah benim 15 yıllık dostum. Ne güzel. 15 yıllık kardeş gibiyiz onunla da. Yani inan Bilal abicim seni o kadar çok seviyorlar ki diyorlar Sağ ki olsunlar. keşke televizyonda program yapsanız diyorlar. Dedim ki Sağ Bilal olsunlar. abinin sağlığı eğer gerçekten iyi olursa, el verirse anladın mı? Zaten biliyorsun sana geliyor böyle teklifler ama sen kendin değerlendirmiyorsun, istemiyorsun. Yolun uzak televizyon kanallarına. Evet. Bakalım görüştüğüm projeler var ama dediğin gibi yani İnşallah, inşallah, inşallah. her şey iyi Caner, olması lazım. Caner de burada. evet Moderatörümüz Caner Caner de burada. burada. Hayırdır Caner? Canımsın benim, nasılsın? Caner erkenden geldi. Hoş geldin Caner. Evet, evet, evet. Uzun zamandır özlemiştim. Yazardı eskiden artık bana merhaba nasılsın falan unuttu onları yazmıyor. Başka Evet. ablalar buldu kendine. Bilal abicim konularımız neyle başlıyor? Yani e, Ya ilginç bir şey okudum. Onu konuşalım seninle. Serenay Sarıkaya evinin emlak vergisini yanlışlıkla 2 kez ödemiş. Hatalı işlem sonrasında belediye oyuncuya ikinci kez ödediği 30 bin lira fazla ücreti iade etmiş. Aferin belediyeye. Bunun tabii farkına varılırdı sonra ama yani 30 bin lira da az bir rakam değil. Çok parası olunca mı insan böyle yani hata yapıyor, şaşırıyor, hesabını bilmiyor? Ne diyorsun? Bir de Vallahi ben hiçbir zaman öyle bir şey yapamıyorum. Çünkü kısıtlı yaşıyoruz. Yani o emlak vergisini zaten hesaplıyorsun. Ki benim emlak vergilerim de Allah inandırsın erkek kardeşim ödüyor artık. Ben çünkü bazen unutuyorum. E, Gerçekten unutuyorum emlak vergisini yatırmayı. O kendisi hallediyor. Bazen annem söylüyor ona unutuyorum çünkü aklımda olmayabiliyor yani. O kadar çok kafam karışık ki, o kadar çok insanlarla uğraşıyorum ki inan kendimi unutmuşum. Yani bazen öyle olabiliyor. Ama burada Serenay'ın bence bunu bir ihmal yani kafa dalgınlığından yaptığını düşünüyorum. Bu yapılacak bir hata değil. 2 defa nasıl olabilir ki? Mesela dün değil evvelsi gün benim arkadaşım var Oya. Eşi kasko yaptırmış arabaya. Arabayı da bir yere sürtmüşler. Adam kaskoyu unutmuş. İnsan arabasının yaptırdığı kaskoyu unutur mu? Unutmaz değil mi? Dolayısıyla unuttuğu için de Oya'ya demiş ki kasko yaptıralım demiş. Demiş yaptırdın ya 4 ay önce. Yok canım inatlaşmışlar. Ya insanlar artık gerçekten yani birazcık insanlarda tükenmişlik sendromu var. Biraz bu dünyadaki bu global ekonomik krizin vermiş olduğu sıkıntılar da var. Kafalarımız karışık açık konuşmak gerekirse. Hepimizin bir sıkıntısı var yani aslında. Serenay bunu yani yoğunluktan yaptı ben öyle düşünüyorum. Niye bir insan 2 defa vergi ödesin ki? Kafası dalgın meşguldü ondan yaptı. evet ve mali danışmanı değil kendisi takip etmiş demek ki çünkü
Muhasebecisi böyle bir hatayı kolay kolay yapmaz muhasebeciler. Çünkü hep defterle, ajandayla çalışırlar. Sana da tavsiyem bir ajandan olsun. Her senenin sayfalarının içinde yer aldığı. Her gün ne yapacağını zaten oraya not alırsın. Bir de emlak vergisi mesela senede 2 kere ödeniyor ya. Bir Mayıs ayında, bir Kasım ayında. Mayıs'ın Evet. son sayfasına yazarsın 30 Mayıs'a, atıyorum 31 Mayıs'a, 30 Kasım'a yazarsın emlak vergisini öde diye. Herkese tavsiyem. Yani ben kendimi bildiğim bileli hep böyle yaparım. Sadece o değil, diğer yapılacak işlerde de önceden yazarsın, notunu alırsın ve her gün o ajandaya bakarsan atlamazsın yani. Bilal abi %90. ben mesela neyi unuttum biliyor musun? Çok enteresan. Bundan bir ay önce beni Telekom aradı. Dedi ki işte tarifenizi değiştireceğiz dedi. Tamam dedim. Turkcell aradı, tarifenizi değiştireceğiz. Ona da tamam dedim. Aa, ondan sonra unuttum. Ben size dönüş yapacağım dedim, unuttum. Dün bir fatura geldi. Ay inanamazsın, akıllara durgunluk. Yani böyle bir şey olamaz. Nasıl böyle bir hatayı yaptım dedim. Nasıl unuttum? Yani kafam dalgın. Çünkü günde belki 50 kişiyle uğraşıyorum. Dolayısıyla kendimi unutmuşum. 4.800 TL modem parası, internet. 25.000 TL'de telefon faturası geldi. Çünkü Kıbrıs'taydım. Roaming sisteminden tarifenin dışına çıkınca böyle bir rezillik karşılaştım. Ama bunlara dikkat et. Bunlar önemli ayrıntılar. Etmek lazım. Çok üzüntülüydüm dün. Nasıl? Ya aslında ona yani tabii enayilik yani. Niye o kadar parayı ödeyeyim ki? Estağfurullah. 500 TL'lik şey için 5.000 lira niye ödeyeyim yani? Estağfurullah. Ama işte bu benim hatam. Bu benim hatam. Senin oturduğun Çınarcık'ta kırtasiye var mı? Var. Oraya gidiyorsun. Olmaz olur mu? Var tabii ki. Yarın oraya gidiyorsun, bir ajanda alıyorsun. Bu senenin ajandasını alıyorsun. Her sayfasında ne yapacağını yazıyorsun işte. Bilal abicim, Türk Telekom'u ara. Turkcell'i ara. Bugün ayın kaçı? 6'sı. 7'sine yaz. 8'ine bir daha yaz. Unutursan orada görürsün bir daha diye. 9'una da yaz. Önemli şeyleri 3 gün peş peşe yaz. Peş peşine bir daha unutmazsın. Niye böyle bir şey kağıt kalemle çalışmıyorsun, yaşamıyorsun ki, not almıyorsun vallahi ki? herkese kağıt kalemle çalışıyorum. Şu YouTube programı için bile 2 saat önceden defter sayfasında yer kalmadı. Bütün notlarımı alıyorum. Sizinle ilgili tabii anlattıklarınız bazıları sürpriz oluyor, söylemiyorsunuz. Dolayısıyla buralara notlarımı alıyorum. Ajanda diyorsunuz, zaten bir sürü iş insanıyla çalışıyorum. Sağ olsunlar, hepsi şirketlerin ajandalarını gönderiyorlar. Ev ajanda kaynıyor. Yani her yer ajanda. Hiç not aklıma gelmiyor. Hep böyle eskisi gibi zannediyorum kendimi. Genç, zinde, akıllı bir kızdım. Yine öyle olduğuma inanıyorum ama bu unutkanlık B12'den midir, yoğunluğumdan mıdır? Yani Serenay bunu 2 defa ödemesi şey geldi bana. Ya olabilir ya, insanlar unutabiliyorlar. Ben unuttum faturaları. Düşünebiliyor musunuz? Ben unuttum. Evet, 2 kere ödedi. Çok şükür ki bir zararı uğramadı. Parası tekrar kendisine geri geldi. Serenay Sarıkaya'nın da bu arada evinin emlak vergisi 30.000 liraysa değeri de herhalde bir 30 milyon falan vardır diye düşünüyorum. Allah daha çok versin. Serenay Sarıkaya konusunu geçtikten sonra telefonun takvim bölümünde notlarınızı alabilirsiniz rahatlıkla diyor İsna. Lale Arzu, ben de Evet. İtalya'ya gitmiştim. Dönünce bir Turkcell faturası geldi. İnanamadım. İşte bana oldu aynı. İnanamadım. İnanamadım. Süreyya Diker hanımefendi özel abonem burada. Biz de selam veriyoruz kendisine. Evet. Bu telefonun hatırlatmaları falan da çok işe yarıyor tabii. Ben eski usul ajanda tutuyorum. Eski alışkanlık. Ya Türkan Şoray'la bir zamanlar evli olduğu çocuğunun kızının kocası babası Cihan Ünal'ın ne tatlı yazışmaları görebildin mi? Attım sana. Görmez miyim? Bayıldım. Cihan Ünal 79 yaşında bir fotoğraf paylaşmış Cihan Ünal ve o fotoğrafta 80 yaşında olmuş, 80 yaşında Cihan Ünal, 46 doğumlu. 22 Ocak 46, 22 Ocak ne burcu oluyor Cihan Ünal? Yani aslında şeye geçmiş, kova. Oğlaktan kovaya geçmiş.
Ay, çok yakışıklı ve de çok da kızların beğendiği, kadınların peşinde koştuğu bir aktördü yıllarca. Eski evet öyleydi. Benim Evet, abim aynen öyleydi. benim abim o yüzden iyi tanıyorum, iyi biliyorum. Yani çok sevdiğim bir insan ve de çok iyi kalpli, temiz kalpli. Ama hiç de Senin Kova burcunun özelliklerini taşımıyor Cihan Ünal. senin Asla. Hiç senin zamparalık senin yok. bir dakika dur, lafım bitsin. Senin çok severek gittiğin ve sıcaktan bunalıp da kaçtığın Kıbrıs'ta yaşıyor biliyorsun, uzun zamandır Girne'de. Biliyorum. Görüyorum Değil mi? sürekli. Evet, orada bir özel üniversitede hocalık da yapıyor. Bana da demişti. Gel dedi, orada bir villa aldım, çok rahatım dedi. Öğrenciler de geliyorlar, bulaşıklarımı yıkıyorlar, ütülerimi yapıyorlar dedi zaman zaman. Ben çağırmıyorum, gönüllü geliyorlar dedi. Orada mutlu bir hayatım var, bahçeyle uğraşıyorum demişti. Ankaralı olmasına rağmen Kıbrıs'a yerleşmişti. Çok yıllar önce, bu dediğim 15 sene önce filan. Pardon, sen devam et lütfen şimdi. Ben Cihan Ünal'ı Kıbrıs'ta gördüm. Ama ben baktım siz dediniz 22 Ocak. Evet, Oğlak'tan tam 2 gün önce Oğlak'tan Güneş Kova'ya geçmiş. Hiç Kova burcunun özelliklerini taşıyan bir hali yok. Muhtemelen başka bir gezegenin etkisi altında kalmış olabilir. Ama sonuç itibarıyla haza bir beyefendi, inanılmaz derecede sayılan, sevilen bir insan. Kıbrıs'ta da öyle. Hatta onun da bir arkadaşı var, ismini unuttum. O adamcağız da bir emlakçı tarafından dolandırılmıştı. O da yönetmen miydi, yapımcı mıydı? Siz bilirsiniz onu da. O da orada yaşıyor. Onu en yakın arkadaşlar zaten. İkisini hep beraber görüyorum. Yani Cihan Ünal şu fotoğrafını paylaştı arkadaşlar. Merhaba Cihan Sevim Hanım. 80 yaşında bu fotoğrafını paylaştı. Gördüğünüz gibi son derece şık bir beyefendi. Alttaki de Türkan Şoray. Bir dönem evliydiler. Bu fotoğrafı paylaşınca Türkan Hanım da ona bir not yazdı altına. Vay, bu ne yakışıklılık diye bir not yazdı. Cihan Ünal da teşekkür ederim Türkancığım diye çiçekler de emojiler ekleyip teşekkür etti eski eşine. Onlar 82'de Mine filminde, İstanbul'un dışında Mine filmi çektiler. Nerede çektiler? Amasya'da çektiler. O sette seviştiler. Gerçek sevişme, yani sevişme sahnesi vardı. Eskiden yakınlaşma sahneleri çok olurdu Türk filmlerinde. Ve birbirlerine aşık oldular, sevgili oldular. Ve o filmden sonra Ankara'ya, memleketine götürdü Türkan Şoray'ı. Orada nikah kıydı. Evlendiler. Yalnız evlilikleri 1983 ile 87 arasında 4 sene sürdü. Ve bir çocukları oldu. Yağmur. İşte boşandılar. Yağmur şimdi kocaman bir kadın tabii, genç kadın. Arkadaşlıkları, dostlukları, Devam kızları da ediyor. olduğu için devam ediyor. Türkan Şoray da 81 yaşında. Allah sağlık versin. Maşallah. Evet. Maşallah. Türkan Maşallah. Şoray da Türk sinemasının gerçekten taçsız kraliçesi. Dünya üzerinde en çok başrol oynayan kadın oyuncu Türkan Şoray. En çok başrol oynayan 260 civarı başrolü var. Bilal'cim demişti bana, ben Sophia Loren'den de Brigitte Bardot'tan da daha çok başrol oynadım demişti. Liz Taylor'dan da daha çok başrol oynadım demişti. Gerçekten de öyle. Allah sağlık versin. Evet, Cihan Ünal'la Türkan Şoray'ı anmış olduk. Selçuk Yöntem. O adamcağızın adını buldum. En Tabii, yakın arkadaşı Selçuk Yöntem. tabii. O da çok değerli bir Çok oyuncu. samimiler onlar. Hep Kıbrıs'ta birlikte gezerler. Çok değerli bir oyuncudur o da. Selçuk. Moderatörler orada mısınız? Semra Hanım'ın yazışmalarına bir okuyun, değerlendirin. Muhammed, Öz eleştiriye açığız. Gazete öz eleştiriye açığız sonuna kadar. Yani ama yazdığınız şeyleri lütfen ölçüp biçip tartıp yazın. Karşınızdaki beyefendi 50 yıllık duayen bir gazeteci. Kimsenin mesleki hayatıyla ilgili yorumlar yapmayın. Tamam? neyse canını sıkma. Bildirdim. Canını sıkma. Taşacak Bu Deniz Trabzon'da çekiliyor ya, Taşacak Bu Deniz dizisi.
sevdiğimiz oyuncular da oynuyor orada ve Uzakşehir'le birlikte televizyonların en çok izlenen, en çok reyting yapan dizisi Trabzon'da çekiliyor ve Salah, dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah da Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzon'a geldi. Taşacak Bu Deniz dizisi resmi Instagram hesabı Salah paylaşımı yaptı. Taşacak bu transfer başlığı attı. Çok büyük bir transfer Salah'ın bir Türk kulübüne gelmiş olması. Fatih Furtuna transferi beklerken Muhammed Salah geldi. Hoş geldin Trabzon'a ula diye de böyle bir espri yaptılar. Taşacak Bu Deniz dizisini yeni dönemde izle ama lütfen izle. Vakit ayırmanı İzleyeceğim. Vakit ayırmanı rica ediyorum. Çünkü seninle Tabii estağfurullah, olur mu? Sizin fikirleriniz, düşünceleriniz, bana önerileriniz her zaman uyguluyorum Bilal abicim, merak etmeyin. Evet. Çünkü o dizide seninle konuşmak istediğim bazı ayrıntılar Tabii. var. Ne günleri siz söyleyin, onu da ajandaya yazayım ben faturaların yanına. Cuma günleri. Evet, şimdi bu Uzakşehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal tatilin keyfini çıkarıyor. Bol kumlu bir plajda şu anda. Zannedersem İtalya burası ya. Arkalarındaki sevgilisiyle arkalarında bir tarihi yapı var. Bir kilise olabilir. Berk Cankat, oyuncu Berk Cankat da 3 yıldır birlikteler biliyorsun. Sinem Ünsal 2023 yılında başladı ilişkileri. Beraberlikleri mutlu bir şekilde devam ediyor. Bakabildin mi şeylerine, burçlarına bakabildin mi onların? Sinem Ünsal'la Berk Cankat'ın. Sinem Ünsal'a baktım. Sinem Ünsal'la ilgili şunu söyleyebilirim size. O da bir geçiş döneminde. O da aslında İkizler Burcu. Tam da özelliğini taşıyor. Sosyal. Ne özelliği taşıyor? Sosyal ve aşk insanıdır. Sinem. Tabii. Sosyaldir ve aşk insanıdır. Evet. Yani çok aşık sevgilisi de ve birbirlerini hakikaten sayıyorlar, birbirlerine değer veriyorlar. Son derece güzel birliktelikleri Şimdi var. bu dönemde biliyorsunuz herkes İspanya'ya gidiyor. Böyle bir furya var. Ben onları gördüm. Instagram'da gördüm fotolarını. Barcelona'da. Vallahi mutlular. İlişkilerinde herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Çocuğa da baktığım zaman ikisinin ilişkilerinin sağlıklı ve gerçekten eğer bu enerjiyi korurlarsa, kem gözlere gelmezlerse, kötü enerji almazlarsa bu ilişki çok güzel yerde noktalanır, öyle görüyorum. Ama ben Sinem'i çok beğenirim zaten. Tarzını da severim. Sosyaldir, akıllı kızdır. Biz bu ilişkide ben aslında çok mutlu oldum onları. Ben aslında her sevenin, her aşk yaşayanın arkasındayım. Çünkü bunlar kolay emekle olan şeyler değil. O yüzden dolayı boşanmalara çok üzülürüm. İlişkilerin bitmesine, sonlanmasına çok üzülürüm. Tanımadığım insanlara bile anlattıklarında gerçekten üzülürüm. Berk Cankat'a da baktığımda yakışıklı, kendi halinde, efendi, mizacına baktığımda da o enerjiyi, yani yüksek böyle bir frekansta bir aşk enerjisi görüyorum. Hani bunu da bir metafizik uzmanı olarak söylüyorum. İkisinin enerjileri birbirlerini tamamlamış ama burada asıl baskın karakter Sinem. İkizler. Sinem tabii. Sinem'e bakınca dışarıdan, tanımadan da anlıyor insan baskın bir karaktere sahip olduğunu. Belli zaten. Tabii belli. Belli oluyor değil mi? Bazı insanlar belli eder bu. Mesela şöyle söyleyeyim Bilal abi. Berk'e de baktığımda Berk'le ben aynı burçtayım ki Boğa burcu anlaşılması çok zor. Ve iletişimleri güçlü ama herkesle anlaşamaz. Biraz da kavgacı tiplerdir aslında. Asıl baskın karakter, liderlik olan burç Boğa'dır. Ama öyle bir gezegenden etkilenmiş ki o Mars. Dolayısıyla yani Sinem Mars gezegeni savaşçıl, savaşmayı seven, mücadeleci, güçlü, kendine güvenen ve bir o kadar da tabii ki aktif bir insan. Ama Berk de Boğa burcu özelliklerini tanıyor. Parayı sever,
Hayatı sever, yaşamayı sever ve özellikle aşk insanıdır Boğa. Boğa eğer bir konuda kırıldıysa, ki Sinem onu kıracağını zannetmiyorum. Ben de İkisi bir arada, diyorum ya, çok güzel bir olayla noktalanabilir bu ilişki. Ben de zannetmiyorum Sinem'in insan kıracağını. Çok hanımefendi bir kişi kendisi. Onun bir de kardeşi var. O da oyuncu, biliyor musun? Kız kardeşi var. O da oyuncu. Babalarıyla da tanıştım. Babaları da çok değerli bir insan. İstanbul Havalimanı'nda üst düzey yönetici babaları da. O da iyi bir insan. Onunla da görüştük. Kızlarının üzerine titreyen bir baba. Peki Ata Demirer'i sever misin? Ama bunu 3 kere sordum Bilal abi, Ne unutuyorsun zaman? sen de bana söylüyorsun ama bayılıyorum diyorum sana ona. Şahan bir, o iki. Atay'ı sevmez olur muyum? Çok seviyorum Atay'ı. Ata benim için çok önemli. Niye ne oldu? Eleştirilecek bir konu mu var? Yok, onunla ilgili konuşacağız. Atay'ı ben de çok seviyorum. Hidayet'i götürmüştüm geçen sene onun bir gösterisine. Anlattınız. Evet, Hidayet bayılmıştı. Kah 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 kah. 1,5 saat gülmüştü Hidayet oğlum. Lale Arzu selam veriyor. Aleyküm selam Lale Hanım. Lale Hanım kahkahalar atıyor. Gülmek size çok yakışıyor diyelim. Stella Ne ablacığım from, sormuşsun. from Suratında hiç Greca. kırışık yok diye. From Greca, Stella komşu. Peki Stella. Nur Hayat da burada. Hoş geldin Nur Hayat. Sema Dumantepe. Ata Demirer muhteşem diyor. Kalp koyuyor. Ata Demirer son 2 gün 4 ve 5 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaydı. Orası 4.500 kişi alıyor tıka basa dolunca. 2 gün 2 gece 9.000 kişiden fazla insan merdivenlerde de falan da oturmuşlar. Ata Demirer'i izlemiş ve kahkahalar eksik olmamış. Çınlamış Harbiye kahkahalarla. Ata Demirer biliyorsun bir de sadece talk show konuşarak espri anlatmanın dışında, espri yapmanın dışında şarkılar da söylüyor. Arkasında Taşkın Sabah'ın yönettiği bir orkestra var. Ve Ata Demirer şarkılar da söylüyor. Şiki şiki baba. Gündüzüm seninle, satmışım anasını, beyaz zambaklar, elveda meyhaneci, yine saçlarda aklar, Caruso filan böyle. Fakat bunu biraz değiştir Ata ya. Ya bu şarkıları daha evvel de, 2 sene evvel de, geçen sene de dinledim. Biraz repertuarını yenile Ata. Yakışıyor bunlar sana ama. Ee, Ata Demirer'e fırsat bulup gitmek lazım. Bakayım Bodrum'a gelecek mi? Gelir. Atay'ı ben daha önce incelemiştim. Yine konuşmuştuk bir konuda Atay'ı. Özge Evet. Borak'la ilgili bir konu vardı. Unuttum şimdi. Yaklaşık bir 8-9 ay önce. Ona da baktığımda, onu da incelediğimde çok evcimen. Yengeç burcu erkeğidir o. Özellikleri farklıdır yani. Diğer erkeklerden çok daha başkadır Ata. Yengeç mi? Tabii yengeçtir. Ani çıkış, fevri davranışlar, göründüğü gibi değildir. Asabiyeti yüksektir ama evcimendir. Evine sadıktır, tek eşlidir. Yengeçler sürekli eve taşırlar. Para kazanır ama hep parayı eve ve evliliğine harcar. Dışarıda asla para harcamaz. Teşekkür ederim Selda. Evet. Biraz sonra Mert Ramazan Demir'le ilgili bir gelişmeden söz edeceğim arkadaşlar. Biraz sonra konuşacağız. Ata Demirer'in bundan sonraki gösterisi 12 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'ndaymış. 14 Ağustos'ta da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda 2 tane gösterisi var. Şu anda planlanmış. Önümüzdeki günlerde Ata Demirer'e, Bursalılara ve İzmirlilere, bizi izleyen dostlara şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka gidin, eğlenin. Hatta çoluğunuzu, çocuğunuzu ailece gitmenizi tavsiye ediyorum. Peki, İpek iyisin, iyi gördüm seni. Sen cildine bir şey mi yapıyorsun? Hayır ama şimdi bana Lale Arzu yazmış. Asla bir şey yapmıyorum. Kilodan dolayı, kilodan. Göya vereceğim dedim. Yine meyveli jöleler yapıyorum evde. Yok tatlılar yapıyorum. Yemeyeceğim diyorum. Yine yiyorum. Kilodan. İnanın ne botoks var ne dolgu var. Hiçbir şey yok. Hatta şöyle şimdi kendime bakıyorum sizle yayın yaparken. Neremde eksik var, ne yapabilirim diye. İnanın yok. Suratım sarkmış yani, 55 yaşındayım zaten. Hayır, Yaşımın sarkma. bütün özelliklerini taşıyorum. Sarkma. Benim öyle bir kompleksim de yok.
Tarkan bir şey yok sende ya. Nerede görmüyorum suratını Var sen. var var. Leyla ablacığım bak buralarımda falan var, olmaz olur mu? Ama tabii ki şöyle bir estetik yaptırsak iyi. Ama bir 4-5 sonra diye düşünüyorum. Şimdi herhangi bir sıkıntım yok. Ya Sema Ee, Dumantepe, teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, eksik olma. Anlatacağım size neler neler. Ah, Sema ablam da geldi. arkadaşlar Sema Sayın. Hı. Arkadaşlar hemen araya girin burada. Anlatacağım neler neler dedi. Söyle. Dün gece bana telefonda bir şeyler anlattı arkadaşlar. Çok çarpıcıydı anlattıkları. Ve bugün oldu. Biraz evvel yayına girmeden evvel arkadaşlar bir şey okudum. Bu kadar mı örtüşür senin anlattıklarınla? Bu kadar mı örtüşür? Afra ve Mert ile ilgili arkadaşlar şok olacaksınız. Şok olacaksınız. Nasıl bir şeyin içindeyiz bilemiyorum. Yani birileri bizimle dalga mı geçiyor? Bizimle oyun mu oynuyor? Hiç beni böyle Evet. gördünüz mü? Hiç beni böyle Hayır. görürken gördünüz mü? Şok olacaksınız biraz sonra. Hakikaten az sonra yapmıyorum. Çünkü magazinle ilgili konuşacağımız bazı şeyleri konuşalım. Yoksa bunları konuşamıyoruz. Kalıyor. Peki. Hande Yener Amsterdam'a yerleşti. Amsterdam'da bir Mağaza. mağaza açtı. Yani oraya yerleşti demek ki. Buraya iş oldukça gelecek herhalde. Ha? Valla Ya, Hande Yener mağaza açabilir. Zaten daha önce mesleki hayatına, yani sanat camiasına girmeden önce müzikler yapma, tezgahtarlık yaptığını biliyorum geçmişinde ve evet. bununla gurur duyuyor. Ve dolayısıyla demek ki o enerji orada kaldı ve onu daha büyütmek istedi ve mağaza açtı. Başarılı olabilir. Hande Yener'in tarzı çok fazlasıyla bana hitap etmez ama değişik bir tarzı var. Belki de başka bir kitleye hitap ediyor. Belki benim jenerasyonuma hitap etmiyor. O yüzden dolayı başarılı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Hollanda'da uçuk açıkların yeri, anlatabiliyor muyum? Çok doğru. O yüzden dolayı ya. Başarılı Amsterdam'da olabilir. öyle. Allah yolunu açık etsin. Allah utandırmasın. İnşallah bereketi bol olur. Hande kendi halinde cici bir kız. Kıbrıs'tan tanırım. Çok da böyle resim çektirmişliğimiz, oturmuşluğumuz falan da var bir otelde. Benim için farklı bir kız. Ama dediğim gibi hem fikirleri farklı, hem kıyafeti farklı, müzikleri farklı. Ama bir yıl başında gittim, en önde izledim kendisini. Şaşırdım kaldım, ağzım açık izledim. Hem dans, Hadise gibi, hem söylemek çok yüksek bir performans ister. Bunları nasıl başarıyorlar, Hadise de dahil olmak üzere, bilemiyorum. Evet, çok çalışıyorlar tabii. Şimdi spor da çok yapıyorlar. Hem dans hem şarkı söyleme, ikisi bir arada yapılması en zor şey. Zaten belli bir süre sonra yapamıyorsun. Arka vokal giriyor ya da işte şarkı teypten çalıyor. Sen ağzını oynatmak zorunda kalıyorsun filan. Şimdi Hande Yener e, çok kalabalık bir ekiple beraber bir yıldır buna hazırlanıyormuş. Bu mağazayı açmaya. Moda, sanat, tasarım ve sürdürülebilirliği buluşturan yaratıcı yaşam alanı sanatçının estetik dünyasını ziyaretçilerle buluşturuyor. İkonik kostümler, kliplerinde kullandığı özel tasarım parçalar, haute couture koleksiyonlar, gözlükler, çantalar, ayakkabılar, tek adet hazırlanan özel parçalar ilk kez aynı çatı altında yer alıyor. Bunları satın alanlar ise Hande Yener'in o parçaya özel kaleme aldığı imzalı bir mektup alacaklarmış. O parçaya özel imzalı bir mektup sahibi olacaklarmış. Filan gibi böyle bir değişik bir, söylediğin gibi, senin de söylediğin gibi çok yaratıcı bir mağazacılık, çok yaratıcı bir iş. Hande Yener'i Amsterdam'da yolunuz düşerse adresini de benden isterseniz dükkanın adresini de veririm arkadaşlar. Gider görürsünüz orada. Peki Aslan Malboro ile Çağatay Ulusoy'un tatil fotoğraflarını teknede kiraladığı Çağatay'ın, belki de kendi teknesi bu. Kendi teknesi vardı, evet, o olabilir. Gördün mü Çağatay ne kadar kilo almış? Gördüm, şu anda bakıyorum, göndermişsiniz bana. Evet, hakikaten kilo almış. Aşırı kilo almış. Nedir bu böyle? Çok kilo almış ya. Yani evet, çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu ama fiziğine de dikkat etmesi gerekmez mi? Yani umursamamıştı son zamanlarda.
Eşref'in dizinin son zamanlarında bayağı kilosu ortaya çıkmıştı. Evet, çok da şeyi yoktur yani. Herkes onu iyi oyuncu olarak tanıdığı için ve oyunculuğunu yıllardır insanlar beğeniyle takip ettiği için çok fazla sıkıntı da yapmıyor diye düşünüyorum. Ama acaba bir hastalığı falan mı var? Ondan da olabilir. Yani Bilal abi bence mutluluktan, huzurdan ve rahattan insan kilo alıyor. Yani Evet. mesela insan durduk yere kilo almaz, sıkıntıdan yemek yer. Mesela ben 7/24 evin içindeyim, mecburum, çalışıyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? Atıştırıyorum. Sürekli de aklıma abuk subuk şeyler geliyor. Yani o da ondan dolayı. Bir de ben Çağatay'a baktığımda Terazi burcu. Zaman Evet. zaman dengeyi yok edebilir. Gezegeni Venüs'tür. Aslında bunu yapmaması lazım. Çünkü gezegeni Venüs olan insanlar fiziğine, dış görünümüne, aynı zamanda fizyonomisine dikkat eder. Ama Çağatay'da son zamanlarda bu olay ciddi anlamda kilo almış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu nerede hata yaptımın durumunu fark edecek ve bu yeme olayını kesecek. Göreceksiniz, zayıflayacak. Bizi de şaşırtacak. O ona yakışmadı yani. Lale Arzu özel abonem diyor ki belki yeni projede kilolu olması istenecek de olabilir diyor. E, Proje için insan kilo almaz ki. Leyla alır ablacığım. alır alır. Alır alır. Ama, Çok örneği var ama dünyada. kısa sürede nasıl alacak kilo Bilal abicim? Yani dizide oynarken diğer bir proje gelecek de orada kilolu olacağım diye bir şey zannetmiyorum Lale Hanımcığım. Fikrinize saygım var ama zaten bir dizinin içindeyken, Eşref Rüya'nın içindeyken kilo almıştı bayağı son zamanlarında. Yemekten işte. Ee, Yemekten ve rahattan aldı. Demek ki çok Allah korusun, Allah korusun şeker hastası falan ama olabilir. şeker hastaları genelde zayıf oluyor Bilal abi artık Zaten yani. bu çeşitli türleri var biliyorsun. Yani hastalıktan olmasın da dediğin gibi verilir. Ama Şimdi fazla bu artık kilodan dolayı hastalanabilir. Uyarmanız lazım yani siz onlara ulaşabiliyorsunuz, magazincisiniz. Yazın Instagram'dan ya da telefon numaraları vardır sizde. Söyleyin yani bu kilo senin iyi yere gitmiyor diye. Yazık, yakışıklılığını da bozmuş biraz. bozdu tabii. Yakışıklılığı geri plana gitmiş. Şimdi burada benim esas söylemek istediğim şu. Şimdi bu paylaşımı ben Instagram'da da yaptım. Tatil paylaşımını. Teknede sevgilisi Aslan Malboro'yla bikinili, mayolu fotoğraflarını paylaşıp altına ne yorumlar Çağatay Ulusoy'un şişmanlığıyla ilgili? Ne yorumlar? Ben de bir video çektim. Dedim ki Çağatay Ulusoy'un göbeğe kadar başınıza taş düşsün dedim. Bak insanların yazdığı yorumlardan birkaç tanesini okuyayım. Okur Verdikleri musunuz? yani Merak orada ettim. postun benim sayfamda Instagram hesabımdaki postun altında bu yorumlar duruyor insanların. Hamile olduğunu yazan var. Çağatay Ulusoy hamile misin? Toraman diyen var. Toraman. Toraman inek besili ineklere denir. Gluten göbeği oluşmuş sende diyorlar. Balina gibi olmuşsun diyorlar. Somo güreşçisi misin? Ya ayıptır ya. Ayıptır ya. Böyle bir şey nasıl bayılıyor insanlar başkasına hakaret etmeye, linçlemeye ya. Ya insanlık bu. Alırsın verirsin kiloya ya sonunda yani insanoğlu. Hangimiz alıp vermiyoruz ki ya? Bir Nereye gün gidiyoruz? Bilal abicim, bir gün yine ben eskiden morbid obezdim. E, Bir gün yine böyle bana birisi kiloyla ilgili şişmanlığımla ilgili bir şey söyledi. Ve onu kafaya taktım ben. Ya Yani dedim ya çok ya bak kafaya işte. psikolojimi bozdu. Şimdi şu anda Ya da Çağatay da üzülüyordur yani ama ben inanıyorum ki terazi olduğundan dolayı ve yükseleni yay onun. Ben onun doğum haritasını inceledim. Teraziye yay kararlı, istikrarlı ve inatçıdır. Dolayısıyla o bunu yapacak, halledecek, çözümleyecek. İnanın o günü bile hep aklımda benim. Yani o insan bana şişmansın dedi ama kendi çirkinliğini görmedi. Ben zayıfladım ama o çirkinliğiyle kaldı. Çünkü ya şişmanlığın çaresi var. Ama çirkinliğin çaresi yok. çok doğru söylüyorsun. Ya Çok doğru çirkinliğin söylüyorsun. çaresi ne olacak? Milyarlar verecek, estetik yaptıracak kendini. Yaptırsa da zaten şahtı şahbaz olur o tip insanlar. Kilo olabilir insanların hayatında ama tabii ki tedbirini, önlemini sağlığı açısından alması gerektiğine inanıyorum. Çok da yakışıklı çocuk verir, hiçbir şey olmaz. İnanıyorum vereceğine. Evet, ben de inanıyorum vereceğine. Çok da yakışıklı. İlişkileri de gayet güzel gidiyor. Aslan Malboro'yla 3 yıldır birlikteler.
Çağatay zaten sakinliği seviyor. Burcu ne demiştin Çağatay'ın? Terazi, yükseleni yay. Yani gezegeni Venüs, yayda Mars, savaşçıl. Aynı zamanda güzelliklere yani onun için şaşırttı beni. Bir terazi erkeği olarak gezegenin senin Venüs ama dışsal olarak acaba diyorum ki gerçekten bir sağlık sebebi falan mı var? Çünkü ben baktığımda Çağatay hiçbir zaman bu kadar kilolu olmadı. Son derece dış görünümüne, kıyafetine, ne bileyim tarzına dikkat eden bir çocuktur o. Ben ama biliyorum, anladım ama kendisi de bence anlayacak. Bunun farkına varacak ve gerçekten göreceksiniz yeni yıla girmeden kilo verecek. Evet. Aslan Malbora 31 yaşında, Çağatay 36 yaşında. Onlar Kübra dizisi, Netflix için çektikleri Kübra dizisinin setinde tanışmışlardı. 2024'ün Mart-Nisan ayında tanışmışlardı ve o sene içinde de sevgili olmuşlardı. Gıda mühendisi Aslan Malbora Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ilginçtir. Gıda mühendisliğinde okurken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çocukla çıkmaya başlıyorlar üniversite sıralarında ve 10 yıl ilişkileri sürüyor. Ta ki ne zamana kadar? Kübra dizisinin setinde Çağatay Ulusoy'la karşılaşana kadar. Tanıyana kadar. Ya üzücü bir şey ya. Bunun üzücü tarafını görmemezlikten gelemeyiz. Yani buradaki Neresi üzücü dramı bunu? görmemezlikten gelemeyiz. Yani şimdi kader onları karşılaştırdı ama 10 yıl süren bir ilişki. Metin'i de düşünmek lazım. Çocuğun adı Metin'di. Metin'i de düşünmek lazım. Yani senin 10 yıl emek verdiğin sevgilin, kız arkadaşın 3-4 tane 5 tane dizide oynuyor. Yükseliyor. Diyorlar ki Çağatay Ulusoy'la dizide başrol seni istiyoruz. Var mısınız? İşte sana şu kadar para vereceğiz. Sözleşme şöyle böyle, diğer oyuncular. Kız havalara uçuyor. Çağatay Ulusoy'la başrolde oynayacak. Zaten yani sette vuruluyorlar birbirlerine. Metin'e şut çekiyor. Metin'le 10 yıllık ilişkisi çöp oluyor. Yani burada Metin'i de düşünmek lazım ya. Çok mu duygusala bağladım? Bilal abi, hiç sen Aslan burcusun. Sana göre böyle şeyler aslında çok ters gelir. Ama bir noktada demek ki sevgiye değer veren, emeğe değer veren, maneviyata değer veren bir tarafınız var. Ben de aynı fikirdeyim sizinle ama bazen bitti mi bitiyor. Yani artık yani demek ki o ilişkinin enerjisi bitmiş, o orada kalmış. Bittikten sonra da artık geri dönüşü olmuyor bazı şeylerin. 10 Demek ki o yıl, 10 ilişkinin yıl, miadı 10 yılmış. 10 yıl. Yani şu tamam. 10 yıl, 10 yıl. Eğer Çağatay Ulusoy çıkmasaydı karşısına belki de evleneceklerdi. Çünkü artık vakti gelmiş geçiyor. Belki evleneceklerdi. Şimdi tabii ki şuna katılmıyorum. Miadı dolmuş falan, buna katılmıyorum. Hayır. Çağatay Ulusoy gibi bütün Türkiye'nin yıllardır alkışladığı işte Medcezirler, Serenay Sarıkaya olan aşkı filan filan, adam dolu dolu bir şeyle geliyor. Bir geçmişle geliyor kadının karşısına, Aslan Balboron karşısına. Karşısında bir erkek ilah gibi birisi, yani bir sinemacı, başrol oyuncusu, bir herkesin bayıldığı bir insan geliyor ve onunla birlikte o yeni kıvılcım, yeni aşkı yaşamaya başlıyorlar. Belki de biraz da Çağatay'la çıktıktan sonra ikisini bir arada idare etmiş de olabilir Aslan Balboro. Bir süreye kadar Metin'e söyleyememiş de olabilir diye. Neyse, o Çağatay'ın getirdiği yeni aşk, yeni kıvılcım, yeni alev kadının vücudunu sarıyor, benliğini sarıyor, beynini sarıyor. Metin mi kalır artık kafasında, kalbinde? Şimdi tabii ki göz önünde bulunan medyatik ve aynı zamanda ünlü insanlarla aşk da zordur, yalnız onu da söyleyeyim. Bir ünlüyle birlikte olmak da zordur. O ünün verdiği şeyi acaba yanındaki taşıyabilecek mi? Yahut da bir zarar görebilecek mi? Buna mı ağlayacağım? Ben Metin'i düşünüyorum. Buna mı ağlayacağım? Buna mı Ay, üzüleceğim? Metin bulmuştur başka birisini Bilal abicim. Yani bitmiş bir enerjiden bahsediyoruz biz burada. Anlatabiliyor muyum? Sevgi, aşk bir enerjidir. Bu bittiyse zaten biter. Tekrar olmaz, mümkün değil. Bakın, duygular kırılganlıklarla yok olur. Durduk yere duygu da yok olmaz. Tükenmişlik, aşk tükenmişlik sendromuyla yok olur. Daha da yerine gelmez. Mümkün değil. O yüzden Allah mutluluk versin. Her ikisi de mutlu olsunlar. Ben bütün ayrılanlar için söylüyorum. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Bu söylediğini unutma. Böyle diyorsun ama
biraz sonra anlatacağın hikayede hiç de böyle olmadığını, hiç de böyle olmadığını herkes görecek. Gülme. Ama Gülme. o Bu arada hikayeyi ben baştan beri söylüyordum zaten. evet, Hani bu bir senaryo gülme. tiyatro değildi. Ben baştan beri söyledim. Yahu benim 6. isim çok kuvvetli. Boş yere bu kadar hakikaten şaka değil. Bu konuda mütevazi olamıyorum. İnanın olamıyorum. Hani bu kadar 2 üniversiteyi bitirip de böyle enerji alanında, astroloji alanında ne bileyim fikirsel, metafizik bilmem ne bunlarla ilgileniyorsam vardır bu işte de bir hikmet. Baştan itibaren dediğim her şey doğru çıktı. Yanılgıya uğradınız mı? Hep sonunda Hayır. benim dediğime geldiniz değil mi? Evet açıklayacağım sonunda. Beklesinler. Onlar kim olduklarını biliyor. Dostlar, beğen yaparsanız lütfen memnun oluruz. Abone olarak izlerseniz de mutlu oluruz. Abone sayımız maalesef bir türlü 70 bine ulaşamadık. 69 bini bir türlü 70 bine bağlayamadık. Abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bizi izleyen dostlar, magazini seviyorsanız YouTube'da en çok izlenen, en çok her gün yayın yapan magazin kanalı burası. Bizi arzu ettiğiniz için, takip ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Başka bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Şimdi bu şişmanlık, zayıflık konusu açılmışken Hasan Cankaya geçtiğimiz Haziran ayında evlendi biliyorsun. Sektörden olmayan bir kız bulmuştu. Duygu Karabay nişanlanmıştı Nisan-Mayıs aylarında. Haziran'ın başında da evlendi. Hasan Cankaya evlilik hazırlıkları filan sırasında bir diyetisyenle birlikte bir kampa girdi ve 10-15 kilo zayıfladı. Zayıflık fotoğrafını da göstereceğim birazdan. Şimdi demin şeyi konuştuk ya, şişmanladı diye. Hasan da böyle zayıfladı. İnsanlar böyle evlenirken, mutlu bir olay yaşayacakken, işte davetler huzurunda falan, işte o evlilik nikah fotoğrafları falan çekilecek. Kadın da erkek de bir zayıflama isterler değil mi? Sen yaşadın mı böyle bir şey? Tabii canım ben 90 kiloyken evlendim ilk evliliğimde. İkinci evliliğimde de 45 kiloydum. Tezatlığa bakar mısın? Bu ne ya? İnan bak. Nasıl bir Bütün şey var? samimiyetimle söylüyorum. Instagram'da var benim fotoğraflarım. Ben hiç gocunmuyorum ki. Çünkü ben o kiloyu hayırlı bir şey için yaptım. Benim bebeğim olmuyordu. Tüp bebek için, kortizon aldığım için kilo aldım. Dolayısıyla sonra da hep tüplerden gidiyorum. Tüp bebekler, tüp mideler. Dur bakalım Allah sonumu hayır getirsin benim de. Ama kilo mutluluktur, bunu unutma. Bak zayıf olduğum zaman çok mutsuz oluyorum ben. Bayıldım çocuğa, gördüm. Gördüm. Evet. Hasan Cankaya, Harika ünlü olmuş. şovmen, komedyen, güldürüyor, herkesi güldürüyor. Şeyde Konuşanlar programının ismi, bizi yurt dışından izleyenler, Konuşanlar programı Disney Plus'ta birçok ülkede açıldı. Açılan her ülkede, yani yayını açıldı. Mesela Kanada'da, Amerika'da izlenme rekorları kırıyor ya. Disney Plus'ta en çok izlenen programlar içinde. Düşünebiliyor musun? Süper. Orada o ülkelerin dilinde altyazı da geçiyor. Mesela Kanada'da Fransızca, İngilizce altyazı da geçiyor. Amerika'da İspanyolca, İngilizce altyazı da geçiyor. Bayılıyor. Yabancılar da çok izliyorlar. Uluslararası bir komedyen haline geldi. Son 5-6 senedir zaten değil mi Hasan Cankaya hayatımızda? Ama böyle bir yükseliş, bravo çocuğa. Fakir bir ailenin içinden geldi. Öyleler zaten başarılı oluyorlar. Mütevazi bir eğitim. İstanbul'un Güngören semtinde doğup büyüdü. Ondan sonra ama şimdi New York'ta evlendi. Yurt dışında tatil yapıyor eşiyle. Miami'nin en lüks otelinde balayı yaptılar filan. Ben bu zayıflamasını da takdir ettim. Takdir ettim. Evet. Bunu da konuştuktan sonra peki başka konuşacağımız haberler var bende ama esas konumuza zaman ayırmak için sözü sana veriyorum. Dün gece bana anlattığını burada izleyicilerimize de anlatır mısın lütfen? Yani Afra ile Mert'le alakalı tabii ki anlatacağım konu. Öncelikle Leyla abla buradasın biliyorum ve sen de benimle aynı fikirdesin. Hep de baştan itibaren o fikirde oldun. Sizin özel aboneleriniz zaten Afra'yı destekleyen ve onların ayrıldığına inanmayan aboneler. Baştan onu söylemek istiyorum. Fakat az önce
başlarken, yayın başladığı sırada alttan hanımefendinin bir tanesi yazdı. Dedi ki Onur Akay Assos'ta bir otelde görüldüklerini söyledi dedi. O Ama konuyu ben konuşacağım. O konuyu ben anlatacağım. Sen seninle ilgili tarafını anlat. benimle ilgili tarafı da aynı olay. Anlat. Tanıdığım bir ahbabım var. Ahbabım bana dedi ki, isim vermiyorum, kesinlikle de vermeyeceğim, kendisine söz verdim. Ya dedi İpek dedi, sen dedi onun dedi, o dedi Poyraz'la birlikte olduğuna inanıyor musun dedi. Koyu bir fan bu. Dedim ki hayır, ben inanmıyorum ki, ben baştan itibaren zaten bu ilişkinin bir reklam, bir PR ve gelecekte eğer bir dizi falan başlıyorsa bununla ilgili bir çalışma olduğuna inanıyorum dedim. Başka bir hanımefendi de Instagram'dan yazmış bana, diyor ki İpek Hanım, acaba bunlar kuzen mi? Az önce okuyacaktım, unuttum, size okuyacağım. Yok canım dedim, Poyraz'la kuzen olduklarını söylemişler hanıma da. Kimin? Bir dakika. Bir dakika. Afra ile Poyraz kuzenmiş, kuzen güya. Öyle yazmış hanım bana. Sonra dedi ki sen dedi geçen gün yayında Poyraz'la birlikte olduğuna inanmıyordun. Söyledin ama Bilal Bey de ısrarla İspanya'da işte şu falanca yerde filanca yerde onlar birlikteler. Yani bu olay doğru İpek diye baskı yaptı sana dedi. Bilal abi bana baskı yapmadı dedim. Bir gazeteci olarak onun da gazeteci ve magazinci arkadaşları bunu sayfalarında paylaştıkları için söyledi dedi. Ama ben inanmıyorum dedim. Bak İpek, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Aramızda kalsın, oldu mu dedi. Tabii ki aramızda kalsın. Asla söylemeyeceğim, merak etme dedim. Şu an neden açıklıyorum? Çünkü sadece ilk duyum benden gelmediği için açıklıyorum. Kendisine asla saygısızlık yapamam. Çok değer verdiğim bir insan. Burada yaşamıyor zaten. Yurt dışında değişik bir kıtada yaşıyor. Çok da sevdiğim, saygı duyduğum bir karakter. O yüzden sakın beni yanlış anlamasın. Ama şöyle söylüyorum açık açık. Assos'ta bundan bir ay önce benim o bahsettiğim kişi yurt dışından gelmeden önce onlar bir otelde ve o otelin sahibi söylemiş bunu. Otelde görülmüşler. O yüzden dolayı bu Onlar olayın kim? beraber görülmüşler. Resimi tabii canım, resimleri var. Bir dakika. Onlar kim? İsim vererek konuş. Afra Kafanın ile içindekileri Mert. biz bilemeyiz. Biz senin beyninin içindekileri bilemeyiz. Konuşurken aç. Kimler Afra onlar? ile Mert Assos'ta bir otelde, anlatabiliyor muyum? Aynı masada yemek yerken görüntülenmiş. Bu arada bundan 1,5 Nisan'ın 17'sinde benim bir arkadaşım, bakın size söyledim, o niye yalan söylesin ki, emniyet biriminden bir arkadaşım o benim. O Benim dostum görüntülenmiş. arkadaşım. Bir dakika. O görüntülenmiş. Nerede o fotoğraf? Gördün mü İşte sen? yani biz magazin yapıyoruz burada. Bana verirler mi o fotoğrafı sizce? Bana Anladım. verirler mi sizce o fotoğrafı? Gördün mü diye Tamamen soruyorum yani. dostluğum bozulur. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ben magazinci değilim zaten. Ben olanı anlatıyorum. Baştan itibaren böyle bir şey yoktu dedim. Assos'ta ikisi bir arada görülmüşler. Ve gerçekten yemek yerken görülmüşler. Sonra herhalde bana açık açık anlatacağım. Herhalde bana abla çok değer verdiğim o ablam itimat etmedi ve güvenmedi. Bana gönderdiği resimleri ve mesajları silmiş. Mesajların hepsi silinmiş. Bir dakika. Ne resimleri göndermiş sana? Bana bir tane resim gönderdi. Bir tane Ne resim gönder. İnan varsa bilen birisi geri sayın. İkisi yemek yerken masada resim geldi bana. Ama hiç aklımın ucuna gelmedi ki yani otomatik olarak kayıt etsin diye. Anlatabiliyor muyum? Silinmiş mesajlar. Ben gördüm. Ben gördüm. Tahta ahşap bir masada gördüm. Bir dakika. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Assos'ta bir otelin restoranında yemek yerken bir fotoğraf geldi sana, öyle mi? Adını tam koyalım da. Tamam, evet. Peki devam et lütfen. Devam et. Ondan sonra böyle hatta masanı şöyle bir baktım ben. Afra'nın yine böyle saçları terlemiş, yapışmış, gözlüğü kafasına takmış. Ahşap bir masada yemek yeniliyor. Ortada göbekte bir salata vardı. O kadarını o an görebildim. Sonra biz konuşmaya, sohbete devam ettik. Ertesi günü girdim baktım mesajlar. Ya hatta sitem ettim. Hiç öyle şey olur mu? Senin adını verir miyim? Söyler miyim? Sana saygım sonsuz dedim. Ama bir kırgınlık oldu aramızda. Sonradan attığım 5 tane mesaj var. Sonra size göstereceğim. Kendisi okumamış bile mesajları. Kızdı bana. Silmiş mi hepsini? Aynen öyle, göstereceğim size, atacağım.
Bir dakika, Sordum sana ya, yazdığı her bana şeyi güvenmedin mi dedim. bir dakika, sana yazdığı her şeyi ve o fotoğrafı silmiş mi? Bu yurt dışında başka bir kıtadan Evet, sana bu evet, veren. evet, evet, evet. Peki bu kişinin Assos'taki bu otelle mi bağlantısı var? Bu yurt dışında. Asos'ta bir otele gitmişler, artık hangi otelse. Onu da dedim ki ben bir iki gün müsaade edin, ben bir araştırayım dedim. Çünkü meraklıları var Instagram'da, fanlar bana soruyor. İpek Hanım, bir şey duyduk, doğru mu? İnanın bunu ben söylemedim. Onlar duyduktan sonra ben size söyledim. Çünkü bana yazmışlar. Bunlar nereden biliyor? Hadi benim tanıdığım hanımefendi bunları duydu. Otelin sahibinin karısı söyledi. Peki bunlar nereden biliyor fanlar? Bana birisi bunu açıklasın. Fanlarla ben konuşmadım ki, ben dün öğrendim. Ben öğrenmeden 2-3 saat önce fanlar bana yazdı. Yanıma gelmek istedi. Ayrılma Peki, onların, ben inanmıyorum. Ben asla inanmıyorum. Öyle olsaydı Mert'in de sevgilisiyle birlikte, Mert de efelik yapar, kova burcu erkeği. Özgür ruhlu bir karakter. Çıkardı zaten, sevgilisiyle kendini gösterirdi. Bebek gibi çocuk. peki bir şey soracağım. Bu sana ne zaman yollandı bu? Tarih olarak bu yazışma ne zaman oldu? Bir saniye. 3 Ağustos'ta. Bu yazışma 3 Ağustos'ta oldu. 3 Ağustos. Ve sonra silmiş. Peki Mert'le Afra o yemeği o masada ne zaman oturmuşlar, yemişler yaklaşık olarak? İşte benim arkadaşım oraya gitmeden bir hafta önce orada tatildelermiş. İkisi tatildelermiş. O dönemde de diyor ki, ben tabii takip etmiyorum onları. Magazinci değilim. Bana ısrarla arkadaşım diyor ki, ya diyor, o dönem içerisinde zaten hiç Poyraz'la anılmadı. Resim yoktu. Postmos yok, paylaşım yoktu diyor. Anladınız mı? Yani bu bir dakika, Mayıs ayı mı, Haziran ayı mı, ne zaman o? Yeni bu. Bir dakika, Ağustos değil, Temmuz ayı. Çünkü döndü arkadaşım. Evet, Temmuz ayı. Mert'le Afra'nın o yemek masası olayı Temmuz ayı, öyle mi? Evet, evet, evet. Anladım. Şimdi ve sen bunu yaşadın, bunu gördün. Yani bu anlatılanlar sana geldi, mesaj olarak okudun. Bilal abi, ben böyle şeylere evet. Normalde bir şeyi görmeden asla inanmam. Ben Poyraz olayına inanmam. Ama o kadar inandırıcı ve gerçekten hayatta yalan söyleyebilecek ya da prim yapabilecek bir karakterde birisi değil. Çok önemli bir insan söyledi bana bunu. Bak, şaka değil bu. İnanın. Ben inanmıyorum o Poyraz reklam. Kesinlikle inanmıyorum. Bunlar beraberler, ayrılmadılar. Öyle olsaydı Mert'i bir kızla görürdük. Afra'yı kullandılar burada. Afra'yı ortaya attılar ve Afra üzerinden PR'lar, reklamlar ve bir dizi. Ama ben bir şey hissediyorum. Kesinlikle bununla bu ikisi bir projede, artık kafama o geliyor. Aynı masada yemek yiyorsun, berabersin, demek ki bir projede de yer alacaksın. Böyle hissediyorum, bilmiyorum. Ben sizi dinliyorum. Yayın başlamadan önce o hanımefendi nerede, alttan yazdı. O hanımefendiyi buraya çağırır mısınız? Onur Akay açıkladı dedi. Ben bilmiyorum. Tamam. Bir dakika ben anlatacağım. O konuyu ben anlatacağım. Bir dakika. Başka bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu kadıncağız sana bütün bunları yazdı. Bütün bu sırları sana anlattı. Dedi ki Assos'ta bunlar yan yana geldiler. Bu kadın onları Assos'ta görmüş mü? Afra ile Mert'i. Peki o fotoğrafı nereden buldun? Otelin sahibinin karısı, arkadaşları ve aile dostları siz gelmeden bir hafta önce buradaydılar demiş. İnanmamış. Resim gönderdi. Bana da güvenmedi. İkincisiniz ya siz, size söylerim diye. Peki, Oysa hayatta yapmam böyle bir şey. Resim vermem zaten. O resim şu telefonda olsa dahi asla size göndermezdim Bilal abi. Etik değil çünkü. Arkadaşım bana güvenip anlattı. Ben sadece anlattığını söylüyorum. İsim de vermiyorum ama bu konu bizim YouTube programımızda. Ne olur soru sormama müsaade et. O fotoğraf bu hanımın sana bu bilgileri veren hanımın eline nasıl geçmiş? Otelin sahibi mi vermiş? Otelin sahibinin karısı dedim ya Bilal abicim. Otelin sahibinin karısı. O oteli bulmak lazım. Assos'ta kaç otel var? Deniz kenarındayım. Hayır. Değişik. Masa maviydi diyorum. Ahşap mavi balık masası. Mavi bir masada gördüm.
Öyle bulmak çok zor da yani bu Yo, ben arkadaşın bulurum istesem. bu Araştırsam bulurum. arkadaşın bu arkadaşın bizim yayınları izliyor mu? Bu bilgileri sana veren arkadaşın. Şu anda yok burada. Çünkü saatlerimiz uymuyor. Kendisi Kanada'da. Ha, daha sonra izler. Peki bu arkadaşın bize lütfen dönsün de bu konuda aydınlatıcı bazı bilgiler versin. O otelin adresini versin ya da ismini versin mesela. Biz gidip konuşalım otelle gibi. Yani bize madem sana bu bilgileri attı, sonra neden sildiğini anlayamadım. Madem attı bu bilgileri, demek ki bazı şeylerin ortaya çıkmasını arzu ediyor bu hanım. Acaba sonra vicdan yaptı. Ben bu çocukların kafalarındaki planı, projeyi engel olmayayım diye mi sildi? Ne düşünüyorlarsa. Fakat demin sen bana bir şey söyledin. Poyraz'la Afra kuzen diye. Bunu kim söylüyor? Bunu nereden duydun? Chatten yazıyorlar. Gülseren Başdoğan şu an diyor ki Mert restoran sahibiyle resmi var diyor Mert'in. Bakın Gülseren Hanım yazmış bunu. Daha önce de sizin söylediğinizi yazdılar. Kuzen olduklarını bir kişi değil yüzlerce insan yazıyor bana Instagram'dan. Afra ile Poyraz kuzense zaten bütün bulmaca, bilmece çözülür. Ama bunu tabii ispat etmek lazım. Mert'in restoran sahibiyle fotoğrafı olması da orada herhangi bir restoran da olabilir. Ama eğer o restoransa, bildiğiniz bir şey varsa o Evet konuda var. üzerine Şebnem Hanım gitmek yazdı lazım. şu anda. Peki, Şebnem Hanım yazdı. şimdi arkadaşlar dikkat edin, dikkatle dinleyin lütfen. Deminden beri İpek Hanım'ın ikide bir Onur Akay bir şey yazmış, Onur Akay bir şey yazmış dediği konuyu anlatacağım, okuyacağım buradan. Öyle bir örtüşüyor ki İpek Hanım'ın anlattıklarıyla Onur Akay'ın yazdıkları, bugünkü Onur Akay'ın biraz evvel, yayına girmeden evvel bana da yolladığı yazısı. Yazısında Onur Akay giriş bölümünde yeni çıkan kitabını anlatmış. Dün yayında konuşmuştuk zaten. Onun için o yazdıklarını burada okumuyorum. Çünkü ana konuyu konuşmak istiyorum sizlerle. Onur da kusura bakmayacaktır yazısının o bölümünü okumadığım için. Afra Saraçoğlu Yunanistan'dan önce nerede tatil yaptı diye yazıda bir ara başlık var. Devam ediyorum. Onur Akay'dan okuyorum. Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmoğlu'nun sürekli beraber görüntülenmeleri ilişki iddialarını güçlendirdi. Ancak magazin dünyasında her şeyin bir stratejisi var. Peki gerçek ne? Afra'nın kendi ağzından henüz bir açıklama duymadık. Ta ki o ana kadar bu ilişki bir muamma olarak kalmaya devam edecek. Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmoğlu'nun ilişkisi başlangıcından bu yana tartışmaların odağında. Her ne kadar ikili çeşitli yerlerde birlikte görüntülense de kulislerdeki sesler hiç de iç açıcı değil. İki yakın kaynaktan edindiğim iki ayrı bilgi var. Birincisi şöyle. Değer sayısı niye bu kadar az? Bu ilişki gerçek bir aşktan çok Afram olarak bilinen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkını unutturmak için devreye sokulmuş bir PR çalışması. Hatırlayalım, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı Yalı Çapkını dizisindeki uyumlarıyla adeta efsaneleşmişti. Ancak bu büyük aşkın ardından iki isim de ayrı yollara gitti. Ne var ki kariyerlerindeki bu ayrılık sonrası her iki oyuncunun da yeni partnerleriyle beklenen reyting başarısını yakalayamadığı konuşuluyor. İşte tam bu noktada Afra ve Poyraz ikilisi magazin gündemine oturtuluyor. Afra Saraçoğlu'nun evine yakın İstanbul'daki bazı esnaflardan duyduğum özel bilgiler de var. Poyraz Yosmoğlu Afra'yı sadece eve bıraktığını söylüyorlar. Henüz resmi bir açıklama yok ama bu tür dedikodular magazin dünyasına çoğu zaman doğru çıkan ilk sinyallerdir. Ayrıca bir başka yakın kaynağım ise Afra ve Poyraz'ın aşk yaşadığını ifade ediyor. Afra Saraçoğlu gibi bir ismin özel hayatı sürekli dedikoduların hedefi olmaya devam edecek. Ama şu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Gerçekten bir aşk mı yaşanıyor yoksa kariyer hesapları mı yapılıyor? Zaman gösterecek. Belki de en doğrusu bu dedikodulara kulak asmamak ve Afra'nın kendi ağzından bir açıklama duymayı beklemek. Duyduğum en yeni ve en dikkat çeken bir gelişme daha var.
Asos. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Beğen sayısı niye bu kadar az? Bizi abone olarak izlerseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Abone olmadan izleyenlerin abone olmasını rica ediyorum. Peki. Duyduğum en yeni ve dikkat çeken bir gelişme daha var. Afra Saraçoğlu Yunanistan'a gitmeden önce Assos'a uğramış. Mert Ramazan Demir de yurt dışında ama gitmeden önce o da yazlık evinde Assos'ta tatil yaptı. Yorumu size bırakıyorum. Yani nasıl da örtüşüyor, İpek'in anlattıklarıyla burada iki satır içinde Onur'un yazdıkları. Düğüm Assos'ta çözülüyor arkadaşlar. Bu Poyraz sadece arkadaşıysa, kuzeni ise mesele kalmaz. Ama neyin ne olduğunu tam olarak orada bilemiyoruz. Kuzeni olduğu iddiaları var. İddiayı bir şey söyleyeyim mi? Bu bir iddia olabilir ama gerçekler ortaya çıkacak. Ne zaman çıkacak biliyor musun? Bu ayın sonuna kadar çıkacak. Çünkü neden diyeceksin? 12 Ağustos'ta çok büyük bir Aslan burcunda bir güneş tutulması var. Bunu ona bağlıyorum. Bütün gerçekler ortaya çıkacak. Evet, bütün gerçeklerin ortaya çıkacağı, gizli kapaklı her şeyin su üstüne çıkacağı bir dönem. Aynı zamanda yine bir de 28 Ağustos'ta var. O da Balık burcunda parçalı ay tutulması var. 2 tutulma birden bu ay. Yani bu ne demek? Bütün gizliliklerin, saklılıkların ne kadar saklanılsa saklanılsın ortaya çıkacağı bir ay olacak. Ayın sonuna kadar göreceksiniz bu aşkın devam ettiğini, bitmediğini, Poyraz'ın da bir balondan ibaret olduğunu. Bu kadar. Yani öyle olması herkesi çok mutlu eder tabii. Peki Süreyya Diker hanımefendi burada özel abonem. Diğer özel abonelerime de bir merhaba diyeyim. Nelide Manzano özel abonem bizi sonradan izliyor. Arjantin'den Nelide Hanım. Bugün yayınımıza gelmedi. Göremedim ben. Geldi. Selam söyledi demiş size. Geldi. Burada. Öyle mi? Geldi mi? Nelide Manzano geldi mi? Peki. Evet geldi. Bir tane daha var. Bir kişi daha var sizin özel aboneniz. Onu demin görmediniz. Ben de okuyamadım. İsmi Flavia. Rocha 3746. Flavia ile bugün özelden de konuştuk. Flavia Rocha sana da sevgiler, selamlar. Brezilya'dan kendisi. Bugün Ozancım canım benim. Öyle güzel şeyler Ozan yazıyor. Moğolistan'dan davet ediyormuş bizi Moğolistan'a. Ozan geldim 2 kere. Kuzenim Moğolistan Büyükelçisiydi. Bundan 4 sene önce. Geldim. Çok da sevdim. O yün hırkalar, yün kazaklar. Moğollar çok tatlı insanlar ya. Çok mutlu oldum Ozancım. Ozancım geliriz. Bak bize o zaman Moğolistan. Bir ucuna gideceğiz Bilal abicim. Geldiğimizde kuzu çevirmeye falan kalkma. Biz hayvan severiz, yemeyiz öyle şeyler. To Apple teşekkür ederim. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır diyor. To Apple teşekkürler. Flavia Rocha 3746. Flavia Rocha Brezilya'dan arkadaşımız özel abonem. Bugün kendisiyle benim Bodrum manzaramı paylaşmıştım. Dün gece Bodrum evimden gün doğan koyunun manzarasını paylaştım Instagram'da. Duruyor hala, bakabilirsiniz. Güzel bir görüntüsü var. Görünümü var buradan denizin. Flavia onu çok beğenmiş. Ne güzel diyor manzara diyor. Sizin ülkeniz de çok güzel dedim. Brezilya da çok güzel dedim. Uzun Brezilya ile ilgili güzel şeyler yazdı kendisi. Flavia Rocha 3746. Buradan selam olsun. Gerçekten iyi bir arkadaş. Derya Şahin Eğitim bir süredir canlı yayınlarımızda yok. Ona da selam yolluyorum. Özel abonem. Lale Arzu Hanım burada zaten. Sağ olsun. Her gün burada Lale Hanım. Meral ablam var Şarköy'den. Onu da öpüyorum kocaman. Peki Monica Vasconcelos Brezilya'dan yine özel abonem. Bugün yok burada. Ona da kucak dolusu sevgiler. Lidya'yı gördünüz mü arkadaşlar? Fransa'dan Lidya. Lidya gelmedi galiba bugün. Görmedim bugün onu. Görmedim. Evet, Lidya'ya da çok sevgiler.
Flavia çok güzel çiçekler yolladı şimdi. Teşekkür ederiz Flavia. Sevgiler güzel kardeşim. Evet, Süreyya Diker Hanım'ı da gördük. Peki dostlar, zaman geçiyor. 65 dakika oldu ama Son bir kapatmaya haber geldi. Şu an son bir dakika haber. İpek Hanım diyor, bir de benden duyun. Çok net ve emin söylüyor sizin takipçilerinizden birisi. Uzaktan annesinin Poyraz'la akraba olduğunu, dolayısıyla Afra'nın kuzeniymiş Poyraz diyor. Anne tarafından. Yani birinci derece kuzen değil. Anne tarafından. Çıkacak işte bu ay sonuna kadar. Tutulmalar var. 18 Ağustos'ta 28 Ağustos arasında, özür dilerim 12 Ağustos'ta 28 arasında çözülecek. Çıkacak her şey meydana çıkar. Bakın, er ya da geç gizli kalan her şey bir gün ortaya çıkar. Derler ya hani yatsıya kadar yanar bazı şeyler diye. Çıkacak. Onun için müsterih olun. Gayet huzurlu, mutluyum. Ayrıldıklarına hiçbir zaman inanmadım. Bence ayrılmadılar. Beraberler. Tofik Aliyev, sevgiler Tofik Aliyev. Sevgiler, selamlar herkese diyor. Sema gidiyor. Peki İpek Hanım haklısınız. Doğru sözler dedi. Saliha Akpınar İpek Hanım'a hak verdi. Yarın İpek Cuma seninle yayın günümüz, yarın yine yapabileceğiz değil mi? Müsait misin? Yaparız tabii ki. Niye yapmayalım yani? Ben biraz da çalışma yaparım. Bu Asos'taki otelleri arayacağım tek tek. Şimdi. Çok güzel. Bugün Arzu Altıntaş'la yayın günümüz ama Arzu'nun bir yoğunluğu oldu. İpek'e rica ettim. Evet, İpek'e rica ettim. İpek de müsait olduğunu, gelebileceğini söyledi. Ne demek, her zaman Bilal abicim. Ben de mutluyum sizin buradaki takipçilerinizle. Onlar da bana yazıyorlar. Tabii ki konularımız hep mevcut olan konumuz zaten Afra ile Mert. Sabit, değişmez her yayında. Minimum bir 10-15 dakika onunla ilgili yorum yaparız. Ama bu sefer biraz fazla oldu galiba. Çünkü bakın 1 saati de geçirdik. Ben vedalaşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi yarın tekrar birlikte olacağız. Yazmışsınız bana. İlgileneceğim. Ama Instagram'dan yazarsanız oradan daha net olur. Buradan çünkü çok fazla vaktimiz yok açıkçası. O yüzden ilgilenemiyorum astrolojik olarak sizle. Görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Molibel, Kolombiya'dan çok sevgiler, selamlar sana da. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. İpek'ciğim, görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.